Osmanlı tahtı boştu. Ülke 4 parçaya bölünmüştü. Kardeşler birbirini boğazlıyordu. Ama içlerinden biri sessizce güç topladı. Zamanı geldiğinde hepsini birer birer saf dışı bıraktı. O, Osmanlı'nın yeniden doğduğu liderdi. Adı Fatih değil, Kanuni değil. Tarihin unuttuğu o kurtarıcı aslında Çelebi Mehmet'ti. İşte Osmanlı'yı Fetret devrinden çıkaran adamın gerçek hikayesi. Osmanlı tarihindeki en dramatik dönemlerden biri olan Fetret devri, Yıldırım Bayezid'in Timur'a yenilmesiyle başlamıştı. Devletin başı boş kalmış, 4 oğlu birbirine girmişti. İşte bu kaotik ortamda adını pek az kişinin bildiği ama yaptığıyla koskoca bir imparatorluğu kurtaran bir lider ortaya çıktı, Çelebi Mehmet. Onun hikayesi taht için savaşan bir şehzadenin değil, devleti yeniden inşa eden bir kurucunun hikayesiydi. Çelebi Mehmet savaşarak değil, sabrederek, diplomasiyle, zekasıyla ilerledi. Kardeşleri birer birer ortadan kalkarken o Anadolu'da sessizce güç biriktirdi. 1413'te tahta çıktığında sadece Osmanlı'yı birleştirmemiş, aynı zamanda gelecekteki yükselişin temelini atmıştı. Şimdi gelin bu göz ardı edilmiş kahramanın hayatına daha yakından bakalım. Mehmet, Yıldırım Bayezid'in oğullarından biridir ve annesi Germiyanoğulları Beyliğine mensuptur. Diğer kardeşlerine kıyasla daha az görünür bir figürdür. Çünkü erken yaşta Amasya'ya gönderilmiş ve burada yönetim tecrübesi kazanmıştır. Bu uzak konum onun hayatta kalmasını sağlayan önemli bir avantaj olmuştur. Amasya'da halkla kurduğu ilişki adaleti ve alçak gönüllülüğüyle tanınmıştır. Halkın güvenini kazanması ileride taht mücadelesinde onun arkasında geniş bir destek tabanı oluşmasına neden olacaktır. Gençliği boyunca sabırla beklemiş, doğru zamanı kollamıştır. 1402-1413 yılları arasında Osmanlı tahtı 4 kardeşin çatışmasına sahne oldu. Mehmet bu dönemde diğer kardeşleri gibi hemen güç gösterisine girişmedi. Anadolu'da kendine sadık bir bürokratik yapı kurdu. Beyliklerle dostane ilişkiler geliştirdi. Bu strateji savaşmak yerine devleti yönetmeye odaklıydı. Süleyman ve Musa kardeşleri taht için savaşırken Mehmet halkın güvenini, alimlerin desteğini ve Anadolu'daki dengeyi elinde tuttu. Zamanı geldiğinde savaş alanında değil, zihinlerde üstün geldi. 1411 yılında Rumeli'de kontrolü eline geçiren Musa Çelebi, Mehmet'in karşısına en güçlü rakip olarak çıktı. Mehmet önce diplomasiyle çözüm aradı ancak Musa'nın sert tutumu ve Edirne'deki sert yönetimi halkı tedirgin etti. Mehmet Bizans'tan geçiş izni alarak Rumeli'ye geçti ve 1413 yılında Çamurluova Savaşı'nda Musa'yı kesin olarak mağlup etti. Bu zafer sadece tahtın değil, Osmanlı'nın geleceğinin Mehmet'e teslim edilmesi anlamına geliyordu. 1413'te Edirne'de yapılan törenle Çelebi Mehmet resmen Osmanlı padişahı ilan edildi. Bu ilan Fetret devrinin sona erdiğini gösterdi. Ancak bu dönem ardında büyük bir yıkım bırakmıştı. Güven kaybı, ekonomik çöküş, beylikler arasında parçalanma. Mehmet işe devleti toparlamakla başladı. Merkezi otoriteyi yeniden kurdu, vergi sistemini düzenledi, beyliklerle barış yaptı. Onun yönetimi savaş sonrası bir toparlanma süreciydi ve bu yönüyle Osmanlı tarihinde eşsiz bir örnek oluşturdu. Çelebi Mehmet sadece siyasi değil, dini ve sosyal alanda da reformlara imza attı. Fetret devri boyunca halk arasında yayılmış olan hurafeleri temizlemek ve dini otoriteyi yeniden kurmak adına önemli adımlar attı. Medreseleri ve dini vakıfları destekledi. Din adamlarını devlete bağlı kıldı. Aynı zamanda Alevi Türk unsurlar arasında huzursuzluklara neden olan Şeyh Bedrettin isyanını bastırdı. Bu isyan sadece askeri değil, aynı zamanda ideolojik bir tehdit olarak görülüyordu. Şeyh Bedrettin, Musa Çelebi döneminde kazandığı ünlü kul alarak Mehmet'in yönetimine karşı ciddi bir isyan başlattı.
Mülk halkındır gibi eşitlikçi fikirleriyle halkın bir kısmını etrafında topladı ve Balkanlarda ayaklanmalar çıkardı. Çelebi Mehmet bu tehlikeyi sert ama kontrollü şekilde bastırdı. Bedrettin idam edildi, isyanın etkisi kırıldı. Bu olay Mehmet'in sadece birleştirici değil, gerektiğinde kararlı bir lider olduğunu da gösterdi. Devletin bütünlüğünü korumak onun için her şeyden önce geliyordu. İç savaşların bitmesiyle Mehmet, Osmanlı için uzun süredir görülmeyen bir istikrar dönemi başlattı. Anadolu'da beyliklerle barış sağlandı, Rumeli'de kalıcı yönetim sistemi edildi. İstanbul tekrar kuşatılmadı çünkü öncelik iç yapılanmadaydı. O, genişlemek yerine güçlenmeye odaklandı. Bu strateji Osmanlı'nın bir sonraki büyük yükselişi için sağlam bir zemin hazırladı. Oğluna II. Murad'a güçlü bir devlet bıraktı ve Osmanlı'yı 15 yıl sonra tekrar bir imparatorluk adayı haline getirdi. Çelebi Mehmet 1421 yılında 41 yaşında hayata gözlerini yumdu. Genç yaşta tahtı devralmış, kısa ömrüne rağmen Osmanlı'yı yıkımdan kurtarıp birleştirmişti. Ardında düzenli bir yönetim, huzurlu bir toplum ve gelecek planı olan bir devlet bıraktı. O, savaş kazanan bir komutan değil, dağılanı toparlayan bir kurucu olarak tarihe geçti. Onun sessiz ama derin izleri, Osmanlı'nın yüzyıllar sürecek yükselişinin temelini attı. Ne yazık ki adı Fatih ya da Kanuni kadar anılmasa da, o olmadan Osmanlı bir daha ayağa kalkamazdı. Çelebi Mehmet, Osmanlı tarihinin en sessiz ama en hayati padişahlarından biridir. O, savaşlara değil, sabırla, stratejiyle ve akılcılıkla devletini kurdu. Kardeşlerini alt etmekten çok devleti birleştirmeyi hedefledi. Bugün Osmanlı'nın yükselişini konuşabiliyorsak, bu onun açtığı yoldandır. Belki anıtları yoktur, belki destanları yazılmamıştır ama Osmanlı'nın kalbinde derin bir yeri vardır. O, ikinci kurucuydu ve bu ünvanı fazlasıyla hak etti. Ve yine bugünün köklerine birlikte indik. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer ilginç bulduysanız beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Belki bir sonraki videoda sizin fikrinize yer veririz. Yeni bir keşifte buluşmak üzere. Hoşça kalın.